Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle ıspanağın kök kısımlarını kullanarak harika bir ana yemek yaptım. O kadar lezzetli oldu ki ben bile inanamadım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Bu yemeği ilk olarak tencerede biraz pişirdik, daha sonra fırında tamamladık. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 1 kilo ıspanak kullandım. Güzelce yıkayıp süzdürmüş olduğum ıspanakları ayırıyorum. Özellikle kök kısımlarını doğruyorum. Yeşil kısımlarını başka bir tarifimizde kullanacağız. Ispanakları doğrama aşamasında çok ince olacak şekilde doğramaya özen gösterin. Doğrarken birkaç bıçak da yeşil kısımlarından alıyorum. Doğramış olduğum kök kısımlarını ayrı bir kasenin içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Ispanağın kök kısımlarını doğradıktan sonra kenara alıyorum. Bu tarifimde 2 adet patates kullandım. Patatesleri ilk olarak ikiye bölüyorum, sonra tekrar ikiye bölüyorum. Çok ince olacak şekilde doğruyorum. Daha önce söylediğim gibi bu yemekte ön pişirme yapacağız. Yayvan bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. Yağın içerisine patatesleri ekliyorum. Patatesler pişmeye yakın derecesine gelinceye kadar pişiriyorum. Yeterince pişirmiş olduğum patateslerin içerisine 2 adet kuru soğanı küçük küçük doğradım, onları ekliyorum. Soğanların da diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Tarifimde bir diş sarımsak kullandım. Sarımsağı tencerenin içerisine rendeliyorum. İsterseniz bu aşamada küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Sarımsağın da kokusu geçinceye kadar soğanlarla birlikte kavuruyorum. Patatesleri ve soğanları yeterince kavurduk. İçerisine ıspanakları ekliyorum. Tencerenin içerisindeki ıspanakları spatula ile yayıyorum. Tenceremizin altını da kıstık, kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde ıspanaklar tamamen suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar pişiriyoruz. Arada bir de mutlaka karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Biraz kavrulduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı unu ekliyorum. Unla birlikte ıspanakları 1-2 dakika boyunca kavuruyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 1-2 dakika boyunca unla birlikte kavurduğum ıspanakların içerisine 1 çay bardağı sütü ekliyorum.
Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Biraz da sütle birlikte kavuruyorum. İçerisine baharatlarını katıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi ekliyorum. Baharatları da bir güzel karıştırıyorum. Ben baharat olarak sadece tuz ve kırmızı toz biberi seçtim. Sizler damak zevkinize göre istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını tekrar kapatıyoruz. 2 dakika boyunca bu şekilde pişiriyoruz. Yemeğimiz artık fırına girmek için hazır, ocaktan alıyoruz. Ben böyle bir fırın kabı kullandım. Taban kısmını güzelce tereyağıyla yağladım. Yemeğin hiç soğumasını beklemeden direkt fırın kabının içerisine boşaltıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yemeği şöyle bir düzelttikten sonra üzerine rendelemiş olduğum 50 gram kaşar peynirini koyuyorum. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Yemeğimizi sıcak fırına koyacağız. Hazırlamış olduğumuz yemeği sıcak fırına götürüyoruz. 20 dakika boyunca kaşar peynirleri kızarıncaya kadar pişirdim. Yemek gerçekten çok lezzetli oldu. Sizlere de şiddetle bu yemeği yapmanızı tavsiye ederim. İsterseniz ana yemek olarak, isterseniz kahvaltılarınızda yapıp afiyetle tüketebilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.